Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yine bir dönüşüm videosuyla karşınızdayım. Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi bir tane kütük var. Bu geçti elime ve bundan yepyeni bir şey yapmak istiyorum. Kütüğü tamamen bir saksıya ya da tasa çevireceğim. Ağaç bana ne kadar izin verirse ona göre şekillendireceğim. Eğer ki tas olarak kullanabileceğim bir formda kalmazsa saksı olacak. Saksı olarak kullanacağım zaman da içerisine bir çiçek ekip atölyemin önünde kullanacağım bunu. Ama bu güzelim kütüğü heba etmek istemedim. Yakılacaktı kesilip de. Görünce şekli falan çok hoşuma gitti. Bakalım nasıl bir şeye dönüşecek, hep beraber göreceğiz. Ben ilk önce oyma işlemlerini yapacağım. Ondan sonra temizliklerini yapacağım. Kabuklarını falan temizleyeceğim. Daha sonra da iç kısmını bitirip ardından da korumak için yağlar uygulayacağım ve tamamen korunmasını sağlayacağım. Şimdi ufaktan çalışmaya başlıyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz.
Evet dostlar, sonunda bütün işlemler bitti ve kütükten dönüştürdüğüm tasım hazır. Saksı olarak da kullanabilirim bunu ama ben tas olarak kullanmayı düşünüyorum. Çünkü dokuları falan çok güzel oldu. Yaptığım işlemlere gelirsek öncelikle bütün oyma işlemlerini bitirdikten sonra dış tarafına bir yakma uyguladım. Yakmayı yapmamın sebepleri hem ahşabın dayanıklılığını arttırıyor hem de oyma işlemleri sırasında oluşan çapakları, zımparanın girmediği yerdeki çapakları yakarak pürüzsüz bir hale getiriyor. Daha sonrasında kestane renginde, koyu kestane renginde bir renklendirici uyguladım. Onun üzerine de zımpara yapınca, kuruduktan sonra zımparasını yapınca bu yan yüzeyler görmüş olduğunuz gibi çıkıntılar açık renge büründü. Çünkü üstündeki boyayı kazımış oldum ve dokular daha güzel ortaya çıktı. Onun üzerinde su bazlı şeffaf bir vernik uygulayıp tamamen bütün koruyuculuğu sağlamış oldum. İç tarafında yaptığım işlemlere gelirsek de bütün işlemler bittikten sonra keten tohumu yağı uyguladım. Keten tohumu yağı uygulamamın amacı hem ahşabın iyice çekmesi ve dayanıklılığının artması, çatlamalar falan olmaması, hem de üç yüzeydeki koruyuculuğu sağlaması. Bunun içerisinde gıdayla da teması olacağından dolayı sadece yağ uygulamak daha sağlıklı. O yüzden kimyasal bir boya, vernik uygulamadım iç tarafına. Bütün bu oyma işlemlerini yaparken de kullandığım aparatlar bu önümdekiler arkadaşlar. Şöyle bir oyma aparatım var. Bununla derin oymalar yapabiliyorum. Yine kaba oymaları ve dokuları verebilmek için kullandığım şöyle bir disk şeklinde bir katırım var. Onun dışında bütün bu işlemler bittikten sonra son şekillendirmeler için şöyle top başlı bir törpü aparatım var. Bunun dışında da oyuk alanlardaki zımparaları yapabilmek için şöyle uzun bir zımpara aparatı kullanıyorum. Buna takılan minik şöyle başlar var. Bunların esnek olanları da var ve bu tarz oymalarda, oyma yüzeylerde çok güzel zımpara yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunun ucuna videoda gördüğünüz gibi kesip kesip zımparalar takarak da daha ince yerlere, bu kalınlıktaki yerlere girme şansınız oluyor. Bu aparatların hepsinden bahsettiğim bir videom var kanalda. Avuç taşlamama taktığım aparatlar, aksesuarlar diye bir video. O videoyu izlediğiniz zaman avuç taşlamama takmış olduğum bütün aparatları görebilirsiniz ve onlarla alakalı bilgi edinebilirsiniz. Yani bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.